8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hoş geldiniz Saliha Hanımcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi görünce daha iyi oluyor. Valla bizler de öyle ya. Çok şık duruyorsunuz maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de öyle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam botoks deyince tabii pek çok kullanım alanı var ama bunların içerisinde özellikle son yıllarda çok fazla kişilerin de duymaya başladığı, özellikle diş gıcırdatma problemi olan kişiler olsun, çene problemi olan kişiler için yapılan maseter botoksu diye bir uygulama var. Biraz detaylarından bahseder misiniz? Maseter botoksu dediğimiz zaman sizin de bahsettiğiniz gibi kişilerin en çok diş sıkması ki günlük hayatta artık farkına varmadan refleks olarak o kadar çok diş sıkıyoruz ki ya da geceleri aynen dediğiniz gibi dişini gıcırdatan, diş sıkan kişilerde hem dişlerin zarar görmemesi hem çene ekleminin zarar görmemesi açısından uykunun kalitesi açısından aslında hem de kendi branşımıza döndüğümüzde estetik olarak yüzün köşelerinin belirginleşmesi, yüzün ovalitesini kaybetmesi ve kareleşmesinin önüne geçmek amacıyla yaptığımız bir toksin uygulaması. Tıpkı diğer toksin uygulamalarında olduğu gibi amacımız kasın gerginliğini azaltmak, daha relaks olmasını sağlamak. Dolayısıyla o bölgede de toksini kullanarak hem yüzümüzün şeklini değiştirmek ama daha da bence sizin de dediğiniz gibi daha da önemlisi diş ve eklem sağlığını korumak, uyku kalitesini arttırmak amacıyla kullandığımız bir uygulama. Sadece estetik değil, sağlık açısından da aslında Saliha Hanım anlattığınız. Aslında öncelikle sağlık açısından diş hekimleri günümüzde bunu çok ciddi bir şekilde öneriyorlar. Çünkü çok fazla diş sıkan kişilerde diş plağı dahi bunu önlemeye yetmiyor. Kas o kadar güçlü ki vücudumuzdaki en güçlü kas. Dolayısıyla da kasın gücü plakla bile önlenemeyebiliyor. Bu durumda toksinle biz kasın gücünü azaltarak hem plağa yardımcı olup diş sağlığını koruyoruz hem de estetik açıdan daha oval, daha feminen bir yüz elde ediyoruz. Peki kimlere uygulanır hocam? Aslında tabii ki yaş sınırını göze önüne alırsak toksin uygulamasında benim 18 yaş gibi bir açıkçası sınırım var. Eğer doktoru kontrol eden doktoru illa da yapman gerekiyor, diş hekimi bunu ısrarla öneriyorsa 18 yaş altında yapılabilir belki ama açıkçası ben hiç yapmadım bunca yıllık hayatımda. Hiç toksin 18 yaş altında uygulamadım. 18 yaş üstünde olduktan sonra gerçekten diş sıkmaktan muzdarip, dişleri bundan zarar görmüş, eklem ağrısı yaşayan, uyku kalitesinde çok ciddi bozukluk yaşayan kaldı ki kişiler çoğunlukla uykusundaki bu sıkmaktan kaynaklanan gerginliği hissetmiyorlar. Toksin etkisini göstermeye başladıktan sonra gelip diyorlar ki ben hiç uyumuyormuşum. Yani bunu da sağlayabilen bir uygulama olduğu için aslında herkese yapılır. Tabii ki belli sağlık kısıtlamaları her uygulamada olduğu gibi toksine karşı var ise bu kısıtlamalar yapılmaz. Onun dışında maseter botoksunda hayır bu kişiye yapılmaz gibi bir kısıtlama yok. Herkese yapılabilir. Hocam aslında daha halkımızın da dişini sıkıp sıkmadığının farkında olmayan insanlar da var. Mesela Doğru. ben danışanlarıma söylediğimde yok bende öyle bir şey dediğinde tamam şu andan itibaren dikkatli olacaksın oraya farkındalığını arttırdığında göreceksin diyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Çünkü bilinçli yaptığımız bir şey değil aslında. Evet. Bu da bir refleks. Nasıl kaşımızı kaldırmayı ya da kızmayı konuşurken ya da gülümsemeyi bilinçli bir şekilde programlamıyorsak, bütün mimiklerimiz refleks olarak ortaya çıkıyorsa aslında diş sıkmada aynen bu şekilde refleks olarak ortaya çıkıyor. Çok stresli bir dünyada yaşıyoruz ve gün geçtikçe stres katsayımız artıyor. Bazen konuşmamamız gerekiyor demek ki. Dişlerimizi sıkarak bu durumu çözüyoruz kendimizce ama bir süre sonra farkına varmadan bunu alışkanlık haline getirip gün içinde dahi işimizi yaparken hiç stresli değilken bile dişlerimizi sıktığımızı dediğiniz gibi farkındalığı arttırırsak görüyoruz. O durumda da maseter botoksu bu refleksi azaltmak adına çok kıymetli. Diğer toksinden bir farkı şu, daha uzun süreli bir kullanımı var. Normal toksinde 4-6 ay derken açıkçası maseter botoksunda ben 6-8 ay gibi bir süreyi çoğunlukla öngörüyorum. Ve
çok akıllı da bir kas değil maseter kası. Düzgün uygulama yapıldığında belli bir süre sonra refleksi kaybediyor. Evet, bunu soracaktım hocam. Altını çizelim bunun gerçekten. Çünkü çok kişi soruyor. 6 ayda bir bunu yaptıracaksam falan. Ama aslında burada bu kasın sonrasında Evet, unutturmak lazım. Yani her şeyde böyledir ya, unutturmak, o alışkanlığı ortadan silmek için unutturmak lazım. Bir süre yapmaması gerekiyor. İşte toksin bunu sağlıyor. Bir süre boyunca dişini sıkmazsa kas hareketi unutabiliyor. Tabii ki bazen sadece masetere yapmak yetmeyebiliyor. Dişimizi sıktığımızda ortaya çıkan diğer kas gruplarını da göz ardı etmeden iyi bir muayeneyle, doğru bir enjeksiyon tekniğiyle ve doğru dozlarda uygulamayla kişiler hem diş sağlıklarını koruyabiliyorlar, hem gün içinde dişlerini sıkmadıkları için daha rahat ve relax hissediyorlar. Ruh halimiz aslında yaptığımız hareketlerden de çok etkileniyor. Bunu da sağlıyoruz. Bir de dediğim gibi bir aşaması da bence önemli tabii işimin bir parçası olarak yüz şeklini daha oval hale getirmesi, yüzün kendi formuna kavuşmasını kolaylaştırması. Çok fark ediyor gerçekten. Ben de Hocam var. yüzü inceltiyor yani, değil mi kısaca? Tabii. Yüzü inceltiyor. Peki hocam, şimdi şöyle bir dönem biliyorsunuz bundan bir 2-3 yıl önce herkese jawline botoksu diyerek bu kısımda böyle bir köşe elde etmeye çalışılırken maseter aslında orada öyle bir işlem yapıyordu zaten. Tabii. Bir miktar. Bir süre sonra böyle çevremizde maskülen işte insanlarla karşılaşmaya başladık. Gelene geçene herkese yani endikasyon olsun olmasın işte kişi istedi diyerek yapılan uygulamalar. Maseter botoksu bu anlamda bu etkinin tam tersi yönde bir etki gösteriyor, değil mi? Çünkü ben açıkçası aynen size katılıyorum. Herkesin maskülen bir yüz ifadesi olmalı mı? Herkesin yüzüne, herkesin fiziğine, yüzümüzle fiziğimizle belli bir uyumlanma içinde olmalı. Ve adı üzerinde eğer bir kadınla çalışıyorsak daha kadınsı hatlar için uğraşmalı mıyız, uğraşmamalı mıyız? Buna bakmak lazım. Ben çene hattının belirgin olmasını elbette her insan gibi istiyorum. Kadın erkek fark etmeksizin çene hattının belirgin olması bizi daha genç ve daha dinamik gösteriyor. Daha da yüzümüzü güzel gösteriyor. Ama köşelerde o kadar sert bir açılanma her kadının yüz hattına, giyimine, fiziğine, yaşam tarzına uyduğuna inanmıyorum. Açıkçası bu konuda da biraz daha tutucu yaklaşanlardanım ben. Maseter botoksunu daha fazla sevenlerdenim o yüzden. Yüz ufalsın, oval bir yüz olsun, net çizgilerle belirlenmiş feminen bir yüz. Hocam şimdi güzellik deyince tabii ki siz medikal estetikle uğraşan bir hekim olarak botoksu daha ziyade halkımız nasıl bilir? İşte kaz ayakları, alın bölgesi, kaş ortası diyebilir. Şimdi siz bir aşama ötesi maseter botoksu, hatta alt yüzle ilgili ileri botoks uygulamalarında aslında girdiniz bir anlamda. Botoksu özellikle yüz güzelleştirmede nasıl kullanıyorsunuz? Yani maseter botoksu dışında. Şimdi alt yüz botoksu tabii çok kıymetli aslında. Neden? Çünkü yüzümüzün lift edilmesinde kullanıyoruz. Halkımız bence bunu da biliyor. Nefertiti botoksu diye çok biliyorsunuz artık her şeyin bir ismi var. Bize ne kadar öyle kullanmasak da güzel isimler bunlar. Bir şeyleri belki hatırlatıyor, çağrıştırıyor. Çünkü boyun kaslarımız yüzümüzle birleşiyor. Ve onları gevşettiğimizde aslında yüzümüzün de lift olmasını sağlıyoruz. O bölgede sıklıkla kullanıyoruz. Yine boyun bölgesinde de ben açıkçası kullanıyorum. Ya da bunun daha bir ötesi var. Mezobotoks tekniğiyle tüm dekoltede, tüm yüzde belli bir yaştan sonra klasik botoks kullanmak yerine kasların gücünü kaybettiğini göz önüne alarak bir mezobotoks uygulaması yapmak çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ama konumuza ve alt yüze dönersek ben maseter botoksuyla beraber çene botoksunu çok kullanırım. Çünkü farkına varmadan pek çoğumuzda çeneyi geriye ve yukarıya kaldıracak bir refleks var. Farkına bile varmadan yine yaptığımız, çenede pütürüklü de bir görüntü oluşturan, aynı zamanda çenenin boyunu kısaltıp o belirgin çene hattı görüntüsünü ortadan kaybeden bir hareket. Çene botoksunu da çok severim ben. Hemen hemen bütün hastalarıma da yaparım. Kasın hareketini bir nebze olsun yavaşlatmak. Çünkü bazı kaslarımızı tamamen durdurabiliyoruz ama bazı kaslarımızı tamamen durduramayız. İşlevleri gereği
çalışmaları lazım. Sadece haddinden fazla çalışmalarının önüne geçebiliriz. Dolayısıyla alt yüz bölgesindeki tüm uygulamalar bence bu şekilde yapıldığında yüzün yukarıya doğru kalkmasını, daha küçük görünmesini, çenemizin daha sakin ve daha önde görünmesini sağlayan alt yüz uygulamalarını da çok seviyorum. Bunlar hakikaten ileri botoks uygulamalar. Aslında master class dediğimiz herkesin yapmaması gereken, yani profesyonel olmayan birine yaptırdığınız takdirde yüzünüz hakikaten çok çirkin, rezalet bir görünüme de gelebilir. Çünkü yan etkileri olan ve ne yazık ki yan etkileri de geri dönüşlü elbette ama zaman isteyen, yani ben sana bunu yaptım ama hadi gel olmamış düzeltelim diyemeyeceğimiz. Toksin çünkü kasa kovalent bağla bağlanıyor. Tabii. Ayırmamız imkansız. Evet. Ne yaparsak yapalım o süre geçmek zorunda ve o süre geçerken de tabii sevimsiz zamanlar yaşıyor kişiler. O yüzden hem hastalarımızın bazı uygulamalar için bazı kişileri tercih etmesi, bizlerin de yaparken bazı uygulamaları bunu daha mı sonra yapsam acaba diye düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Doğru hekim tercihi burada Evet, çok önemli kesinlikle. hocam, dediğiniz gibi her tarafın. Peki maseter botoksunda yapıldıktan sonra ne kadar zamanda bir tekrarlanması lazım hocam? Ortalama 6-8 ay, eğer tabii bazen çok gerçekten güçlü kaslarla karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi tamamen kası durdurmanın da mümkün olmadığı bir bölge. Çünkü kişi çiğnemeye devam edecek. Haddinden fazla bir gevşeme yarattığımızda bu sefer yemek yeme konusunda karşılaşacağı sıkıntılar çok daha fazla. O dozu mutlaka ayarlamamız gerektiği için bazen 6 aydan daha önce 5 ay, 6 ay civarı bir yenileme yapılabilir ama ortalamada 6-8 ay ilk yapılışta idare eder. Kullanımını rahatça sürdürebilir. Daha sonra senede 1'e kadar uzar. Bazen de dediğim gibi hasta tamamen bundan kurtulabilir. Çünkü kas bu hareketi yapmayı unutur. Evet. Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş beraberdi ve maseter botoksu ile ilgili bize çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.